Son birkaç derste şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki insan kullandığı kalıp itibariyle bir teknolojik aygıttır. Kullanılan kalıp ne? İnsan robotik kalıp. İnsan robotik kalıbın dışında bilincin kullandığı vasıta kalıplar var mı? Var. Bitki, hayvan, element bunların hepsi vasıta kalıplar. Bu kalıpların oluşturulma amacı insani evrim prototipini ortaya çıkarmak. Yani bilinç insan denilen robotik kalıpta devinmeyi arzu ettiği için aslında bu kadar evrimsel siklus yaşıyoruz. Doğal olarak DNA da kendi içerisinde bir evrimsel siklüsü yaşıyor. Kendi evrim programına baktığımızda ilk DNA'dan bu zamana kadarki DNA arasında farklılıkların olması da bu yüzden. Çeşitliliklerin olması da bu yüzden. Çünkü DNA'nın da kendine has evrim prosesleri var. İnsan beyni tabii ki bu robotik kalıptaki en önemli unsur. İnsan beyninin bu önemini nedir sağlayan? Yine DNA. DNA'nın beyni oluşturan hücrelerin çekirdeklerinde yer alması ise bambaşka bir boyut kazandırıyor. Çünkü insan beyni bulunduğu formun ana kumanda merkezi olarak da biliniyor. Yani insan beyni sayesinde bilinç formu kontrol edebiliyor, yönetebiliyor, yönlendirebiliyor. Beyin olmadan vücut hareket edemiyor. Hareket sistemleri veya duyum sistemleri, duygu sistemleri, zevk sistemleri devreye giremiyor. Bunun için insan beyni şart diyoruz. Çünkü insan beyninin oluşturan hücrelerin her birinin kendine özel bir yeteneği var. Bu yetenek neydi? Tabii zaman içerisinde yine geliştirilmiş oluyor. Yine evrimsel bir süreçten geçmiş oluyor insan beyninde. İlk oluşturulan insan beyni gibi bir süreçte de yaşamıyoruz. Şu an insan beyni 1200-1400 gram. Geçmişe baktığımızda çok farklı evrim türleri, insansal evrim türleri de ortaya çıktığını biliyoruz. Aksoy-Ramutlu bilgelik öğretisinde bir dönem var ki o dönemde evrimsel türlere müdahale var. O dönemi saymazsak yeryüzünde birçok insani evrim prototipinin yaşadığını ve buna bağlı olarak da her bir insani evrim türüne bağlı olan farklı beyin yapılarının da ortaya çıktığını görüyoruz. Şu an günümüzdeki dünyada da aşağı yukarı ortalama aynı nöron sayısına sahip olan insan türleri bulunsa da kullanılan beynin karakteri, yapısı farklı olabilmekte. Mesela Japonya'da doğan bir varlığın beyninin yapısı bulunduğu bölgenin koşullarına göre farklılık gösterebilir. Oraya uyum sağlayabilir. Türkiye'de doğan başka, Amerika'da, Endonezya'da, Norveç'te, soğuk ülkelerde farklı olabiliyor. Bulunduğu koşula uygun şekilde beyin evriliyor. Doğal olarak beden de evriliyor. Evrilme ihtiyacı zaten var. Evet, gelelim yine DNA'lara. DNA'lar nerede yer alıyor demiştik. İnsan her bir organizmada yer alıyor ama insanda önemli bir bölge var beyinde. Beynin hücre çekirdeklerinde yer alıyorlar. Bu hücrelere ne diyorduk biz? Nöron diyorduk. Eğer bir DNA'yı sadece hücrenin içerisinde bıraksak ve başka hiçbir şey yapmasak ve hücre diğer hücrelerle iletişim halinde geçmezse DNA'nın o hücrede bulunma anlamını yitirdiğini bilmemiz lazım. Çünkü hücrelerin birbiriyle iletişimi sayesinde aslında DNA'daki var olan açılımların gerçekleştirilip diğer hücrelere nakledilip o hücrelerden organlara, organlardan da sistemlere şeklinde dağılarak vücudun dinamiği sağlanıyor. Ne demek istedim? Şimdi biliyorsunuz ki her bir DNA'nın genetik uzay bölgesi var. Bir de genetik bölgeleri var. Genleri var diyelim. Genler onun metafiziki kısmı değil mi? Fiziki kısmını. Genetik uzay bölgeleri ise onun metafiziki kısmını oluşturuyor. Genlerin fiziki yapısı, yani fiziki karakteri, insanın dış görünüşünden tutun da çekirdek dünyası kalıtımsal olarak sahip olduğu yetenekler, kalıtımsal olarak yani aileden, soydan gelen hastalıklar, soydan gelen yetenekler, soydan gelen dışsal görüntüler, hatta duygu durumları hepsi DNA'nın o sarmal dizilinde gözüküyor. Kodlar halinde. Bir de bunun metafiziki kısmı var demiştik. Holografik kayıtlar altında tutulan. Burada da neler var? Duyumsal, duygusal, düşünsel, zevksel olgulamalara dayalı olarak kodlanmış, şifrelenmiş programlar var dedik.
Bu programların açılımıyla ancak DNA'ların genetik uzay bölgelerindeki programlar diğer bölgelere taşınıp ondan sonra diğer hücreleri etki edebiliyor diyoruz. Bu neyi sağlıyor? İnsani robotik kalıbı kullanan bilincin öncelikle yasal adaptasyon kişiliğini sağlıyor, sonra göksel kişiliğini sağlamayı hedef ediliyor. Yani aslında evrimleşme, DNA'nın evrimleşmesiyle insanda evrimleşebiliyor diyoruz. İnsan beyninin nasıl yapıda olduğunu bir kez daha hatırlayalım. İnsan beyni hücrelerden oluşuyor tabii ki. Diğer tüm organlar gibi ve omurlar gibi. Bu hücreler diğer organlardaki hücrelerden biraz farklı. Onlara ne diyorduk? Nöron veya sinir hücreleri ifadesi de veriyoruz. Sinir hücresi ifadesi nereden kaynaklanıyor? Nöronların kendisine has yapısından kaynaklanıyor. Gerçi insan vücudunda bulunan her bir hücrenin kendine özel bir yapısı olmasına rağmen nöronların kendilerine özel yapısal karakteri diğerlerinden biraz daha farklı. Neden? Çünkü kendileriyle birbiriyle etkileşim sağlayabilmek için çok farklı bir sistemi devreye sokmuşlar. Bu sistem nasıl? Daha önceki derslerimizde de değinmiştik. Hızlıca yine değinelim. Nöron merkezinde çekirdeği barındırır. Uzanan bir akson var, kol var. Ona akson deniliyor. O aksonun önünde sinapslar var, dokunaçlar. O dokunaçlardan çıkan elektromanyetiksel akımlar var. İşte bu elektromanyetiksel akımlar sayesinde nöronlar birbiriyle iletişim kurabilme hassasiyetine sahip olabiliyorlar. Buna nöronsal aktivite planı deniliyor. Peki, oluşturulan bu elektriksel akımın kaynağı ne? Yine cevabı biz DNA'da buluyoruz aslında. DNA yapı itibariyle programlanabilir yapı hassaya sahip demiştik. Nasıl programlanabiliyordu? Metafiziki karakterde bir değeri var aynı zamanda programlanmanın. Genetik uzay bölgeleri. Genetik uzay bölgelerinde verilen programlar kim veriyordu, nasıl veriyordu? Öz tarafından veriyordu ve oradaki prolara kendi öz bilgisini ve öz gücünü nakşederek, programlayarak, şifreleyerek diyorduk. Bu şifrelenmiş öz bilgi ve öz enerji birlikte hareket ediyor. Bilgi açıldığı zaman, yani bir duyarlılık açığa çıktığı zaman o bilgi ve duyarlılıkla hareket eden enerji de devreye giriyor. Frekansı neyse o. Duyarlılığa karşılık gelecek eşitlikte enerji açığa çıkıyor. Bu enerji öz enerji. Ve bu enerjiyi vücuda döndürdüğümüz vakit statik hale geliyor. Yani doğal enerji yapay enerji haline geliyor ve vücut bunu biyoyaşam enerjisi olarak kullanıyor diyoruz. Nöron bunu ilk başta kullandığı için de nörostatik aktivite planı oluşturuluyor. Yani hücre, yani nöronsal hücre o aksonların uzantısıyla sinapslardan bir akım oluşturduğunda o akımın menşei kaynağı öz enerji. Yani aynı zamanda o akımın içerisine bilgi de nakşediliyor. Bunun yanı sıra tabii ki hücre çekirdeklerinde yer alan DNA'lar ve RNA hücreye de ayrı ayrı bilgiyi transfer edebiliyor. Çok farklı mahiyetlerde geçici kayıt özelliğine sahip bilgileri mesajcı DNA'lar, transportör DNA'lar yani tRNA'lar hücre içerisinde veya hücrenin dışında taşıyarak diğer hücrelere de götürebildiğini söylemiştik. Bu bilgilerin aktarımı sayesinde diğer bir hücrenin çekirdeğindeki DNA'da farklı mahiyetteki kodların açılabilecek hassasiyete sahip olduğu bilgisi hücreye geliyor. Ve ilerleyen dönemlerde biliniyor ki bu mahiyette bir kod açıldıysa bulunan vücutta bilinç öyle bir hadise ve öyle bir bilinçle ve öyle bir obje ve sujeyle karşılaşır ki o mahiyetteki kod açılabilir hale gelir. O zaman ne yapıyor? Onu duyargan hale kılıyoruz. Bu duyargan halde kırılan o program yeri ve zamanı gelince açılıma uğruyor. Bu sefer diğer hücreye bu mahiyette bilgi çıkıyor. Bakın insan bedeninde dedik ki, insan beyninde dedik ki 84 milyar hücre var. Bunlar sabit. Değişebilir mi 3 aşağı 5 yukarı? Belki. Giderek de kaybedebilir insan yaş ilerledikçe. Sinir hücreleri ölüyor çünkü ve yerine yenisi gelemiyor. Ama sürekli diri tutulursa, sürekli bilgi transferi yapılırsa, yeni şeyler öğrenilirse beyin sağlıklı bir halde kullanılabilir
hale gelebiliyor. Diyelim ki standart bir beyin modelindeyiz. Standart bir beyin modelinde 84 milyar hücreyi oluşturduk. Ama o hücrelerin sinaps sayısı bende farklı olurken bir başkasında daha farklı oluşabilir. Neden? Çünkü bizlerin kendi beyinlerimiz için, gelişimi için verebileceğimiz her bilgi, her donanım aslında sinaptik bağları da güçlendiriyor, yoğunluğunu arttırabiliyor. Daha önce de demiştik ki bir hücreye ait sinaps 10.000 tane sinaptik iletişim sağlayabiliyor. Bu ne demek? Her bir hücrenin en azından tek bir sinapsının 10.000 tane hücreyle iletişime geçmesi lazım. Muazzam bir santral sinir sistemi, muazzam bir networking hadise var orada. Ve iletişim hadisesi de çok yoğun. Biz ne kadar bu bilgileri, daha doğrusu beynimizde bilgiyi işleyebilme hassasiyetine sahip olursak ve beynimizi kaliteli kullanmaya başlarsak bu derecede de beynimizin iletişim ağları da güçlü oluyor. Hem nöronsal iletişim ağı hem sinaptik iletişim ağları zaten birlikte hareket ediyorlar. Güçlü bir şekilde oluşabiliyor. Peki bu güçlü ulaşım sadece bilgi vermekle mi oluyor? Yani bir şeyleri öğrenmekle mi? Evet, bir şeyleri öğrenmek çok önemli bir etken. Her gün yeni bir şey öğrenmek çok önemli bir etken ama sadece bununla da sınırlı değil. Peki insan beynindeki o nöronların hücrelerindeki, çekirdeklerindeki DNA'lara nasıl bir etki ediyor ki insan beyninde böyle muazzam hareketler oluşuyor? Biliyorsunuz dedik ki DNA'nın içerisindeki programlarda duyumsal, duygusal, düşünsel, zevksel olgular birine ait uygulamalar var. Yani bunu aslında insani robotik kalıpta devrilecek bilincin niyasi adaptasyon kişiliğini oluşturabilecek kıymete sahip. Ve çekirdek dünyada vurgulayacağı fonksiyonlara uygun bilgiler var burada. Bu alfa karakterli porlara yüklenmiş bir program. Ama aynı zamanda hücrenin tanrısallık kazanabilmesi için daha üst seviyede de programın verilmesi lazım. Amaç çünkü ne? Tanrısal aktivite planının programı ne? Önce kendine ait doğasallıklarının sahip olmuş olduğu hasret ve değer ve keyfiyetleri olma bazında devreye sokmak, sonra olmanın hakkını verdikten sonra yaratıya sokmak. Bu yaratanın devreye sokulabilmesi için işte kendi özbilgi ve güçlerini DNA'ya nakşediyorlar. DNA'nın farklı katmanlarına farklı programlar veriyorlar. Ve bu programların mahiyetlerine uygun olarak hasret ve değer ve keyfiyetlerini çekirdek dünyada sergileme imkanını buluyorlar. Bu arada çok güzel bir özellik de var hücrede biliyorsunuz. Her bir hücrenin kendini klonlayabilme özelliği var. Ama bu klonlayabilme özelliği nereden geliyor biliyor musunuz? İlk hücrenin ortaya çıkmasıyla aslında ortaya veriliyor. Hangi hücre? Beyin çekirdeğini oluşturan hücre. Bu hücrenin kendini bölmesinden sonra aslında o hücrenin çekirdeğinde yer alan DNA'lardaki tüm bilgiler tüm vücuda ait bilgiyle donatılıyor. Yani tüm vücuda oluşan hücrelere veriliyor. Ve bu hücredeki bilgiler aslında nasıl bir yapıya sahip olması gerektiğini, vücudun nasıl bir yapıya sahip olması gerektiğini programında içeriyor. O halde insani robotik kalıp daha anne karnında oluştururken dahi belli bir program dahilinde oluşturulmuş oluyor. Nasıl? O çekirdekten yapılan programla. Çekirdeğe verilen o program sayesinde sadece fiziksel değil, metafiziksel işlerlik de aslında devreye sokulmuş oluyor. Bir hücrenin kendini kullanılması tanrısal aktiflik dedik. Yani bunu nasıl açıklayabiliriz? Bir tanrısal aktivite planının üyesine baktığımızda kendisine ait birden fazla makro yönetilik program var. Bu makro yönetilik programı devreye sokabilmesi için aslında kendini klonlaması gerekiyor tanrısal bilincin. Aynı şeyi hücreye nakşetmesi de bütünde ne varsa zerrede de o vardırın prensibine uygun olarak aslında gerçekleşiyor. Yani bir başka ifade aşağısı yukarı, yukarısı aşağıya göre tanzim ediliyor ve oluşuyor. Bunların hepsi aslında birbirine benzer olduğunu gösteriyor. Ve yine insani robotik kalıba baktığımızda ne görüyoruz? İnsani robotik kalıp aslında yaratılan türlerin içerisinde tanrısal aktiviteyi devreye sokabilecek, Tanrı'nın devinmesini sağlayabilecek bir formsal kalıp.
Yani insanın ortaya çıkması da arzu edilen bir şey. Tanrısal özler tarafından. Çünkü kendilerine ait bir form kullanabilecekler. O form üzerinde de kendilerini devreye sokabilecekler. Onu en basitinden tutup aracı planlardaki evladi bilinçlerini devreye sokup daha sonra kendi süpermakro kıstastaki hallerini devreye sokabileceklerini hedeflemişler. O yüzden olmadan yaratığa geçme süreci içerisinde bu evrimsel süreçler bekleniyor, oluşturuluyor daha doğrusu. Yani DNA'nın evrim tablosu böyle hasbelkader devreye sokulmuyor. Yani insanın ortaya çıkışından tutun da ilk DNA'nın ortaya çıkışı da böyle bir plan ve program dahilinde gerçekleşiyor. İnsan robotik kalıp aynı zamanda ne dedik? Mutlak vücuda benziyor demiştik. O yüzdendir ki insanın kutsallığı aslında kaynaklandığı yere benzemesinden kaynaklanıyor. Yani her biriniz tanrısal yüz görünüm noktası olarak bir form kullanıyorsunuz, insani form kullanıyorsunuz. O yüzden kullanılan bedenlere de çok özen gösterilmesi gerekir veya onların suistimal edilmemesi gerekir, beden istismarına gidilmemesi gerekir diyoruz. Çünkü bizler bize verilen bu formları ne kadar düzgün bir şekilde kullanılma geçersek buna uygun da göksel kişiliklerimiz devreye girebilir. Amaç zaten bu. Şimdi tekrar duyumsal, duygusal, düşünsel ve zevksel olgular planına geçelim.